Petrol Ofisi sunar. Gelişime katkıda bulunan ilikler. Ankara'dan İstanbul'a trenle gelen Mustafa Kemal Paşa, Haydarpaşa Garı'nın merdivenlerinde boğaza demirleyen işgal güçlerinin savaş gemilerini görür. Avrupa yakasına gitmek için bindiği motor o gemilerin arasından geçerken şu tarihi sözünü söyler: geldikleri gibi giderler. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasının ardından işgal güçleri İstanbul'u fethedince Kente giren ordumuz Gülhane Parkı'ndan yola çıkar ve 4 zafer takının altından geçerek Taksim'e ulaşır. Burada bağımsızlık savaşımıza destek veren Anadolu'daki tüm örgüt temsilcileri Kurtuluş Ordusu'nu karşılamak için beklemektedir. Bu nedenle Cumhuriyet İstanbul'una yeni bir meydan kazandırılmak istendiğinde Taksim denilen alanın Cumhuriyet Meydanı olarak tasarlanmasına karar verilir. Meydandaki anıt Taksim ya da Atatürk Anıtı olarak bilinir, oysa gerçek adı Cumhuriyet Anıtı'dır. Anıtı yapan sanatçı dönemin ünlü heykeltıraşlarından Pietro Canonica'dır. Canonica'nın amacı anıtı yaparken Atatürk'le birlikte Kurtuluş Savaşı'na ve Cumhuriyet'in kazanımlarına da yer vermektir. Bendenize kalırsa İstanbul'a inşa edilecek bir abide yalnız Gazi Paşa Hazretleri'nin heykeliyle iktifa etmeyip millet arasında milli mücadele canlandırılmalıdır. Bu esaslar dahilinde heykeltıraşlık ile mimarlığa büyük bir yer verilmiş olunur. Böyle bir abide tarihi heybeti ve mimarisi ile Taksim Meydanı'nı süslemiş ve genişletmiş olacaktır. Heykelin yapımına başlamadan önce Canonica, anıtın konulacağı yerin tarihini öğrenmek ister ve Taksim sözcüğünün anlamını sorar. İstanbul'un sularının bu bölgede toplanıp kente taksim edildiği, dağıtıldığı yanıtını alır. Canonica, yapacağı anıtın İstanbul'un su tarihine konulacağını öğrenmiştir. Dikkatli bakarsanız, Cumhuriyet Anıtı'nın iki cephesinde su kurnaları ve yukarılarında musluk delikleri görürsünüz. Canonica aslında Cumhuriyet Anıtı'nı bir havuzun içine yerleştirmiştir. Cumhuriyet Anıtı'nda Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet dönemini yansıtan heykeller bir kapının önünde yer alır. Ve bu iki cephe sırt sırtadır. İşte bu özelliğinden dolayı anıtta Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerinden azim ve kararlılıkla geçmeyi başaran bir milletin geleceğe açtığı yeni bir kapının önündeki cesur ve onurlu duruşunu görürüz. 8 Temmuz 1928'de başlayan anıtın yapımı sırasında Sanayi Nefise Mektebi'nde bir yarışma düzenlenir. Birinciliği kazanan öğrenci tüm masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere Roma'ya gönderilecek ve Canonica'nın yanında Cumhuriyet Anıtı'nın yapımında çalışacaktır. Birinciliği Sabiha Ziya adında kız öğrenci kazanır ancak gönderilmez. Sabiha Ziya 21 yaşında genç ve bekar bir kızdır. Araya Mustafa girer. Hayır, Mustafa Kemal değil. Marif yani Milli Eğitim Bakanımız Mustafa Necati. Bir dakika der. Bir yarışma yaptınız. Kimin hakkıysa o gidecek. Ayrıca kazananın bir genç kızımızın olması beni daha da bahtiyar etmiştir. Bunun üzerine Sabiha Ziya Roma'ya gönderilir ve Canonica ile birlikte Cumhuriyet Anıtımızın yapımında çalışır. Etrafından her gün binlerce insanın geçtiği Cumhuriyet Anıtı'nda eksik olan sadece su sesi değildir. Bir de şu gerçek vardır anıtın bizlere söylediği. Yapımımda aranızdan sadece bir kişi çalıştı. Mermerime, heykellerime sadece bir kişinin eli değdi aranızdan. O da bir kadın. Evet, bir kadının yaptığı Cumhuriyet Anıtı durur İstanbul'un orta yerinde. Cumhuriyet Anıtı'nın meydana bakan, zaferi simgeleyen bayrak açmış asker heykelinin üstünde bir mask görülür. O maskta gülen bir kadın vardır. O gülen kadın
Cumhuriyet'in yeniliklerinden birinin de kadın hakları olduğunu simgeler. Kadınlarımızın yaşamın her alanına katılımıyla daha da güçlenen Cumhuriyetimizin bu güzel günü 29 Ekim kutlu olsun.